Commodore 64'ün orijinal adaptörü cihazınızı er ya da geç bozacaktır. Yani asıl soru benim adaptörümde bozulur mu acaba değil de ne zaman bozulacak olmalı? Bozulmaması gibi bir olasılık yok zaten. Peki bozuk adaptör Commodore'umuza ne yapıyor? İçi epoksi dolu adaptörün içindeki regülatör zamanla bozuluyor ve yüksek voltaj vermeye başlıyor. Bu yüksek voltaj DRAM çiftlerinden başlayarak SID çipine kadar yakarak gidiyor. Ve elinizde projelik bir kasadan başka bir şey kalmıyor maalesef. Hala kullanıyorsanız hemen bırakın. Bozulmayacak orijinal Commodore adaptörü diye bir şey yok çünkü. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Önümüzde 3 seçenek var. Birincisi Commodore 64 Saver devresi yapmak veya edinmek. Commodore ile adaptör arasında takılan bir koruyucu devre bu. İnternet ortamında birçok tarif ve rehber mevcut. Ama bunun yanında hazırda alabilmeniz mümkün. Kendi adına konuşamam tabi ama Commodore Gen Terraform'undan Kaan Akkurt'a ulaşarak elinde varsa alabilir veya talepte bulunarak sizin için üretmesini isteyebilirsiniz. İlgili linki de açıklamaya ekledim. Diğer seçeneğiniz ise elinizde hazır bulunan veya alabileceğiniz 9 volt 1 amper AC çıkışlı ile 5 volt 2 amper DC çıkışlı adaptörle bu işi çözebilirsiniz. Yabancı sitelerde bunun için hazır yapılmış ara dönüştürücüler de mevcut satılıyor. Kendinize çok az uğraş ile yapabilirsiniz. Ancak çok da ideal bir çözüm değil. Nedeni ise kullandığınız adaptörlerin kalitesinin muallak olması. Özellik dokümanı bulunmayan adaptörlerden uzak durun. Çünkü kullandığınız DC adaptörün yüksek voltaj koruması olmalı. Orijinal adaptörün cihazınızı bozmasının nedeni bu çünkü. Ayrıca düşük voltaj koruması, ripple değerinin olabildiğince düşük olması ve sabit 5 volt sunan regülatörlü bir adaptör olması önemli. Bununla ilgili makale linkine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bir diğer seçeneğimiz ise modern bir adaptör almak veya yapmak. Bu video rehberinde kendimiz nasıl yaparız ona bakacağız. Bu ürünü seçme nedenim küçük boyutu ve her minval ürününde olduğu gibi veri dokümanına kolayca ulaşılabilmesi oldu. Dokümana baktığımızda gerekli özellikleri gayet kaliteli bir şekilde karşıladığını görüyoruz. 4 amperlik çıkışı da fazlasıyla yeterli. AC trafo olarak yerli piyasada kolayca bulunabilen ve zaten yerli üretim olan Elcom'u tercih ettim. Sitesine girip tablodan doğru değerdeki trafoyu bulabilmek de kolay. Ayrıca bunun da veri dokümanı mevcut. Ne aldığımızı az da olsa biliyoruz yani. Commodore 64 güç bağlantısı için 7 pin DIN gerekiyor. 7 pinden 4'ünü kullanacağız. Benim elimde orijinal adaptörden çıkardığım kablo olduğu için onu kullanacağım. Elinizde 8 pin varsa orta kısmındaki pini eriterek çıkarabiliyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Yalnız ısıya dayanıklı olanlar ve linkteki gibi çok hassas olanlar da mevcut. Dokun bırak ile lehimlemek gerekebilir. Kablo işi biraz karışık. 50 mm kalınlık uygun gibi görünüyor. 75 mm olanın oldukça kalın geldiğini biliyorum. Gezdiğim elektrikçilerde ise siyah renk 4 damarlı kablo bulamadım. Örnek link verdim ama oradan bir ürün almadım ve karar da veremedim açıkçası. Bakır kalitesine göre 3 metreden uzun tutmamak yerinde olur. Kablo daha uzun tutulursa voltaj düşebilir. Ayrıca ne çok kalın ne de çok ince olmaması gerekiyor. Bu kutuyu kullanacağız. Ne çok büyük ne de küçük. Tam ayarında. Kablolu olanlar daha pratik. PCB tip olanlar biraz daha az yer kaplıyor. Ben PCB tipi kullandım. Anahtar olarak bunu tercih ettim. Seçtiğimiz kutu için uygun. İhtiyacımız olan sigortalar 250 mAh, 1 amper ve 3 amper. Başlamadan önce malzemelerimizi gözden geçirelim. Kutumuz böyle, ideal boyda. Malzemeler içine anca sığıyor. Pek bir boşluk kalmıyor yani. Gayet sağlam ve kaliteli malzemeden üretilmiş. Ancak bazen uyumsuz uzun vidalar ile geliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Bu duruma daha sonra yeniden değineceğim. Elcom AC trafo 10 VA, yani bu 9 volt 1 ampere denk geliyor. Üreticinin sitesindeki tabloya bakarak aldık. RN 148123, 4 pini var. Kullanmayacağımız fazladan pini de yok. Bu da iyi bir şey bence.
5 volt DC 4 amper çıkış gücüne sahip oldukça küçük boyutlu bir güç kaynağı. Diğer Commodore adaptör yapımlarında LED şeritler için üretilen trafoların kullanıldığını çok gördüm. Çok fazla yer kaplıyorlar. Bence hiç gerek yok. 2 metre orijinal kabloda hiç voltaj düşmesi görmedim açıkçası. Son ürünün olabildiğince kompakt olmasını istedim. Raspberry Pi ve Commodore 64 ile aktif kullanıyorum. Isınma sorunu falan yaşamadım. Gayet stabil ve güzel çalışıyor. Minwell bilindik profesyonel bir marka zaten. Bu soketi yerel elektronikçinizden bulabilirsiniz. Ben öyle yaptım. O yüzden link vermiyorum. Delikleri için uygun sonunlu vidaları da nalburunuzdan almayı unutmayın. Önce elektronikçiden bunun benzerini aldım. Ama düğme hissiyatını beğenmedim. DirençNet'ten aldığım bu anahtar kaliteli. Bunlar kablolu sigorta yuvalarına göre biraz daha uğraştırıyor ama kutu içinde daha az yer kaplıyorlar. Bir miktar kablo hali hazırda elimde vardı. Soyarak bunları çıkardım. Bildiğiniz elektrik kablosu. Çok ince olmadıktan sonra sorun yaşamazsınız. Orijinal adaptörden söktüğüm kablo ve erkek DIN fiş ucu. 4 damarlı kablo işi karışık gerçekten. Belki 8 damarlı A kablosunu ikili bağlayarak kullanabilirsiniz. Olur veya olmaz, emin değilim. Proje kutusuna kağıt bant yapıştırarak kesilecek yerlerin ölçülerini yazarak işe başlıyorum. Burada 20 mm'ye 8 mm ölçtüm. Siz yine de kendinizi ortalayarak ölçün. Arka tarafı da papuçlu kablo çıkışı kadar keseceğim. Alt kapağında yine gerekli yerlerini hafif yontmak gerekiyor. Alt kapağı falçatayla dikkatlice yontuyorum. Bu işlemleri yaparken çok dikkatli olun. Elinizi kesmeyin. Üst kısmı da yine falçata ile yontmaya başlıyorum. Buraya teyp fişi girecek. Dremelim olsa çok daha hızlı bir şekilde halledebilirdim ama elimde öyle bir aletim yok. Bu şekilde oldukça fazla zaman alıyor. Vida deliklerini de işaretliyorum. Anahtar kısmını matkap ile delmeden önce kutunun vidalarını takmakta fayda var. Kutular bazen fazla uzun, tam uyumsuz vidalar ile gelebiliyor. Ona dikkat edin. İşaretlediğim vida deliklerini ağaç vidası ile deliyorum. Evet, ideal bir yöntem değil ama ince matkap ucumda yok. Anahtar kısmını da elimdeki en büyük ahşap için olan matkap ucuyla en yavaş ayarda dikkatlice deliyorum. Siz de dikkatli olun ve kendinize zarar vermeyin. Dremeleriniz varsa işiniz daha kolay tabi. Deldikten sonra da yine falçata ile anahtar boyutu kadar yontuyorum. Ben 12 mm'ye 18 mm ölçtüm. Siz yine kendinizde kontrol edin. Ayrıca kablo çıkışını da kablo geçiş lastiği kadar açtım. Yayın kısmına başlamadan önce prova yapıp kabloları hazırlamakta fayda var. Kablo renkleri kısıtlı olduğu için makaronla çeşitlendirdim. Lehim işine anahtar kısmından başlıyorum. Önce anahtar ışığının yanması için gerekli olan bakır renkli 3. ayağın kablosunu lehimliyorum. Bakır ayakları fazla ısıtmamaya dikkat edin. Orta ayak 220 volt çıkışını lehimleyerek devam ediyorum. Sigorta yuvasını hazırlıyorum ve 220 volt giriş kısmı için olanı lehimliyorum.
Arada buraya makaron takmayı unutuyorum. Siz unutmayın. Diğer sigorta yuvalarını da hazırlıyorum. ...220 volt çıkışını AC ve DC trafoya dağıtmak gerekiyor. Giriş fişi kısmı ile devam ediyorum. ...220 volt ikinci fazını da aynı şekilde dağıtıyoruz. Makaronları unutmamak lazım. İzolasyon önemli. Kabloları kutunun deliğinden geçirerek anahtara yerleştiriyorum. ...220 volt birinci giriş fazını anahtarla priz arasına sigorta yuvalı kısım ile bağlıyorum. ...220 volt ikinci giriş fazını da daha önceden anahtara lehimlediğimiz kısa kablo ile birleştiriyorum. Prizi de artık vidalayabilirim. Birinci ve ikinci fazları trafolara bağlıyorum. Min ve DC trafoda AC giriş fazlar live ve nötr, çıkışlar ise artı eksi olarak belirtilmiş. Ona göre bağlıyorum. AC ve DC trafonun birinci fazını sigortadan geçiriyorum. Son olarak da dim fiş bağlantılarını da yapıyorum.
Makaronları unutmayın. Sigortaları da yuvalarına takıyorum. Makaron takamadığım veya unuttuğum kısımları da elektrik bandı ile izole ediyorum. Kutuyu kapatmadan önce voltaj testi yapacağım. Dimfişirin pillerini makaronlar ile izole ediyorum ki kısa devre olmasın. DC voltajdan başlıyorum. Temiz 5 volt ölçüyorum. Sonra AC'ye geçip oradan da 11.7 civarı ölçüm alıyorum. Yük olmadığı için bu gayet normal. Yük aldıktan sonra Commodore'da 9 volta kadar düşecektir. Yine kutuyu kapatmadan önce trafoları sıcak silikon ile sabitliyorum. Kablo çıkışı ve giriş kısmında kalması gereken boşluklara dikkat ederek önce prova edip sonra sabitleyin ki tekrar sökmek zorunda kalmayın. Sabitlerken sigortanın birini sığdıramadığım için söküp yeniden sabitlemek durumunda kaldım. Kablonun biriyle elimden ayrıldı. Onu sonradan yerine bağladım. Son izolasyonlarımı da elektrik bandı ile yapıyorum. Kutuyu kapatırken kabloları kutu kenarlarına sıkıştırmamaya dikkat etmek gerekiyor.
Kutuyu kapattıktan sonra bir kere daha voltaj ölçümü yapmakta fayda var. Son dokunuş olarak kutunun altına gayet ucuza bulabileceğiniz mobilya keçesi yapıştırıyorum. Keçelerden önce kutu lastiği düşünüyordum ama saçma derecede pahalıydı. Kutuyu son bir kez kontrol ediyorum ve herhangi bir stres, şişme ve zorlanma görmüyorum. Adaptörümüz hazır. Geriye Commodore üzerinde test etmek kalıyor. Gayet güzel ve stabil bir şekilde açılıyor. Ve Famicom'dan bildiğim bir oyuna deniyorum. Gördüğünüz gibi ekranda hiçbir titreme, parazit vesaire yok. Güç yetersiz veya parazitli olursa bu tarz sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Kaliteli malzeme kullanmak bu yüzden önemli. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yeniden görüşmek dileğiyle.